Arkadaşlar bu videoda masada durmakta olan Robo Laser ve Robo Gyro isimli 2 adet akıllı robot süpürgemiz var. Bunları bir yakından inceleyelim bakalım neler sunuyormuş bizlere. Ben doğrudan aslında videoya Robo Laser ile başlamak istiyorum. Çünkü bu ailenin amiral gemisi modeli bu ürün. Yani beyaz olan model, siyah olan model de önümde duruyor arkadaşlar. İki modelin arasında ufak tefek farklılıklar var. Ama en büyük farklılık tabii ki gün sonuna baktığımızda fiyat tarafında. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu iki üründe bir şekilde sizin bir robot süpürge arayışı içindeyseniz bütçenize uygun bir şekilde karşınıza çıkabilir. Gelelim Robo Laser'a. Robo Laser'da bir Türkçe dil desteği var. Hem de erkek bir asistan konuşuyor. İçinde temizlik başladı, temizlik bitti gibi bu tarz uyarıları sizlere içinde bulunmakta olan erkek sesli asistan doğrudan dillendiriyor süpürgenin. Şimdi tabii ben burada bir erkek sesli üstüne basa basa birkaç defa söyledim arkadaşlar. Neden bunu söyledim? Çünkü ben daha önce hiç erkek bir sesli asistan içinde bulunduran bir robot süpürge görmemiştim. O yüzden bu bana bir yenilik gibi geldiği için sizlere de burada aktarmak istedim. Robo Laser isimli bu önümde durmakta olan robot süpürgemizde farklı emiş güçleri bulunuyor ama hem sert hem de halı zeminlerinde bu süpürgeyi kullanabiliyorsunuz. Yani önüne ne çıkarsa içine topluyor ve toz haznesinde biriktiriyor bu akıllı robot süpürgemiz. 4 emiş gücünden bahsettim sizlere. En üst seviyedeki emiş gücü 2200 PA değerinde. Yani bu aslında piyasadaki birçok akıllı robot süpürgeyle eşdeğer diyebileceğim bir seviyede tutulmuş durumda. Ancak üzerinde bulunmakta olan bu fırça yapısı ve güçlü bir turbo fırça yapısı olduğu için iyi işler çıkartabiliyor. Emiş gücünün benzer olmasına rağmen piyasadaki modellere göre karşılaştırdığımızda sonuç diğerlerinden daha iyi olabiliyor. Aynı zamanda bu süpürgenin içinde bir de sessiz mod var. Sessiz modda hakikaten çok ultra sessiz çalışabiliyor bu süpürge. Ancak burada emiş gücü 600 PA değerine kadar düşüyor. Bu ne demek oluyor? Size daha böyle günlük hayattan bir örnek vermem gerekirse eviniz daha az pisken mesela hani gün içinde kullandınız, akşam bir yatmadan önce bir daha çalıştırayım evi temizlesin dediniz. Yani siz evin içindeyken bence sessiz modda kullanırsanız sizler için daha iyi olur. Hatta uyurken bile kullanabilirsiniz. Siz uyurken bile evinizi sessiz bir şekilde bu süpürge temizleyebilir. Ve tabii gelelim silme özelliğine, çünkü önümde durmakta olan bu robot süpürge sadece süpürmüyor arkadaşlar. Aynı zamanda da silme özelliği var. Şu görmekte olduğunuz, elime tutmuş olduğum bu ürün böyle hani eski bir Türk filmi vardı ya, orada elime tutmakta olduğum falan diye giriyordu. Ben de onun gibi oldum. Bu elime tutmakta olduğum tankı robot süpürgenin üstüne yerleştiriyorsunuz. İçerisine suyunuzu dolduruyorsunuz. Biz bunu denedik çünkü biraz pis. Burada en azından elimde poşetin içine sizlere gösteriyorum ama siz zaten arka planda nasıl sildiğini vesaire stoklarla görüyorsunuz. Suyu hazneye doldurduktan sonra robot süpürgenin üzerine takıyorsunuz ve uygulamasının üzerinden silme modunda ayarladığınız bir durumda bu robot süpürge hem süpürebiliyor hem de silebiliyor. Bu arada bu elime tutmakta olduğum su tankı da 450 ml seviyesinde bir su alıyor içerisine. Aynı zamanda arkadaşlar Robo Laser'ın içerisine bir de HEPA filtre bulunuyor. HEPA filtre özellikle bu tarz ürünlerde kesinlikle bulunması gereken bir filtre. Çünkü içine sonuçta evindeki pisliği topluyor ürün ve bu pisliği bir şekilde filtrelemesi lazım. Dışarıya yaymaması lazım. Havayı kirletmeyen bir ürün aynı zamanda. Onu da sizlere söylemiş olalım. Süpürge 2 santime kadar olan her yere girip çıkabiliyor. Özel bir avantajı var bana sorarsanız. Şu önde bulunmakta olan lazerli bölüm biraz daha böyle ince tasarlanmış rakiplerine göre. O yüzden daha böyle dar alanlara falan girip çıkabiliyor. Bu bayağı güzel olmuş gerçekten. Ayrıyeten üzerinde anti çarpışma özelliği var. Bunun altında bulunmakta olan sensörlerle bu robot süpürge herhangi bir merdiven görürse oradan aşağı hiçbir şekilde düşmüyor. LDS bir lazer sensörü bünyesinde bulundurduğu için bu süpürge 2D haritalama özelliğini de sizlere sunuyor. Yani bu robot süpürgede bir haritalandırma özelliği olduğunu sizlere söyleyeyim. Belki de en önemli özelliklerden bir tanesi, çünkü siz nereye istiyorsanız oraya gönderiyorsunuz. Orayı süpürüp temizleyip yoluna devam edebiliyor. Bu ürün bu açıdan bayağı güzel olmuş. Uygulamadan bahsettim sizlere. Uygulamamızın ismi Tuya Smart isimli bir uygulama. Tuya Smart isimli bu uygulamadan robot süpürgenizin emiş gücünü, silme özelliklerini, aynı zamanda hangi saatler arasında çalışacağını ve tabii ki az önce söylediğim haritalandırma özelliği gibi detayları çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tabii en önemli detay da şu: bu robot süpürgenin girmesini istemediğiniz bir alan varsa haritalandırma özelliği de olan bir ürün olduğu için doğrudan oradan seçiyorsunuz. Oraya girmiyor kendisi. Eskiye dönük de yaptığı temizlikleri de görüntüleyebiliyorsunuz.
alabiliyorsunuz. Aynı zamanda da 7 günlük bir programlama yaparak Tuya Smart üzerinden bu robot süpürgenin programını da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. RoboLaser isimli bu amiral gemisi modeli, bu ailenin olan amiral gemisi modelinin pil kapasitesine baktığımızda ise 3200 mAh'lik bir pil kapasitesinin içinde bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Güzel ve şık bir şarj cihazı olduğunu düşünüyorum. Kendi kendine dönüp evinde kendisini şarj edebiliyor ama bir de pil ömrü bizler için önemli. Önümde durmakta olan bu süpürge 100 metrekarelik bir evi tek seferde neredeyse temizleyebiliyor arkadaşlar. Çünkü 2 saate varan bir pil ömrü olduğu konuşuluyor. Şu anki satış fiyatına gelince ise şu sıralarda 3300 TL bandından RoboLaser'ı satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ailenin daha böyle aslında uygun fiyatlı olan modeli, önümde durmakta olan RoboGyro isimli modeli. İlginç özellikler var ve sizlere bahsetmek istediğim birkaç özelliği var. 500 ml'lik bir toz tankı bulunuyor. Aynı zamanda da 140 ml'lik, zaten yine şöyle göstereyim sizlere, su tankı bulunuyor. Silme özelliği bu robot süpürgede de var aynı şekilde. Ve tabi aradaki şöyle ml farkını da görebiliyorsunuz. Yani biraz daha az su alıyor içine. 3 kademeli yine temizlik yapabiliyor. Otomatik temizleme, nokta temizliği, zaman planlamalı temizlik gibi özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Kenar temizliği, yani sadece kenarları böyle temizleyerek yoluna devam ettiği bir özellik de önümde duran bir diğer model olan RoboGyro isimli robot süpürgemizde bulunuyor sevgili arkadaşlar. RoboGyro'nun içine 2500 mAh'lik bir batarya var. Bu da 120 dakikalık yaklaşık bir çalışma süresine eşdeğer oluyor arkadaşlar. Yine aslına bakarsanız benzer sürede ve benzer bir aslında pil ömrüyle 100 metrekarelik bir evi temizleyebilir RoboGyro isimli önümde durmakta olan model. Ancak tabii ki emiş gücü bu model kadar yüksek değil. Bütçeye göre bir robot süpürge. Evi temizler mi? Temizler. Evde bir pis alan bırakır mı? Bırakmaz. Yani yaptığımız testlerde biz de bunu gördük ama biraz daha amiral gemisi bir durum olsun istiyorsanız diğer modele odaklanmanız ya da yönelmeniz gerekebilir. 1,5 santimetreye kadar olan halı, kapı eşiği gibi yerlere süpürge aşabiliyor arkadaşlar. Özel bir tekerlek yapısına sahip. Yine amiral gemisi modelde olduğu gibi merdiven algılama özelliği de RoboGyro isimli akıllı robot süpürgemizde bulunuyor. RoboGyro'yu da Tuya Smart isimli uygulamadan kontrol edebiliyorsunuz. Tüm detaylarını Tuya Smart üzerinden sizler de kontrol edebilirsiniz. Kutudan çıkan bir manyetik şerit var. Benim daha önce hiç görmediğim bir şey. Bunu da sizlere şöyle göstereyim. Böyle size bir elektrik bandı gibi gözüküyor olabilir. Ağır bir bant. Manyetik diyor ya, hani gerçekten içinde bir demir olduğunu hissediyorsunuz bunu elinize aldığınızda. Süpürgenin girmesini istemediğiniz alanlara çektiğiniz bir senaryoda oraya geldiğinde geriye dönüyor arkadaşlar. Oraya girmiyor. O sınırı hiçbir şekilde açmıyor. Herkes sınırını bilsin kardeşim. Alın manyetik şeridi, koyun böyle. Deyin ki benim şeridimi geçme, benim sınırımı geçme deyin. Bu manyetik şeridin çalışma mantığı da aslına bakarsanız yapay bir duvar diyebilirim sizlere. Ve çok akıllıca olmuş. Bu da benim ilk defa gördüğüm bir şeydi. Hoşuma da gitti. Tabii Tuya Smart dışında RoboGyro'da, yani bir alt modelinde bir de bir kumanda bulunuyor. Kumanda üzerinden yine tüm detayları kontrol edebiliyorsunuz ama bana sorarsanız mobil uygulama çok daha kullanışlı. Yani ben kumanda mı kullanırım, mobil uygulama mı derseniz kumanda olması güzel ama ben olsam mobil uygulamayı kullanırdım sevgili arkadaşlar. Fiyat kısmına geldiğimizde ise RoboGyro modeli bir alt model dediğim model 2000 TL bandından şu sıralarda satın alınabiliyor bu ürünün. Ürünlerin ikisini de geçerli ve yerinde buldum. Bu fiyat seviyesinde bir robot süpürge arayışı içindeyseniz bence tercih edebilirsiniz. Güzel fiyatlara sahipler ve vaat ettikleri işi de gayet iyi bir şekilde yerine getiriyorlar. Bu videoda sizlere RoboLaser ve RoboGyro isimli 2 adet robot süpürgeyi, akıllı robot süpürgeyi anlattık arkadaşlar. Sizlerin bu ürünlerle alakalı soruları varsa yorumlara bırakmayı ve tabii ki bu videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bu ve buna benzer robot süpürge incelemeleri istiyorsanız da hangi modelleri istediğinizi aşağı bırakırsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.